Herkese merhaba, ben Lale Çorumlu, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kakaolu kek yapıyorum ama böyle ıslak ıslak bir kakaolu kek olacak. Hemen malzemelere geçelim. Bir su bardağı kadar un kullanacağım. Bunu tepsimi yağlamak için kullanacağım. Biraz un var burada, 1-2 kaşık kadar, o size kalmış. Yine tepsimi yağlamak için margarin kullanıyorum. Bir su bardağı kadar süt, 1 su bardağı kadar şeker, 3 yemek kaşığı kadar kakao, 2 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu kullanacağım. 5 yumurtam var. Yumurtadan korkmayın. 5 yumurta kekte çok kokar falan düşünmeyin. Kokmayacak. Bu kekte kesinlikle kokmuyor. Benim yumurtalarım bu sefer küçük. O yüzden ben 5 tane kullandım. Daha büyük yumurtalarınız varsa 3 ya da 4 tane kullanabilirsiniz. 1 su bardağı kadar sıvı yağ kullanıyorum. Bunlar kekimin malzemeleri. Bugün 2 grup malzemem var. Kek ve sos malzemeleri. Çünkü keki pişirdikten sonra böyle bir soslayacağız onu. Çok güzel olacak. Bana güvenebilirsiniz. Sos için de yine 1 su bardağı kadar şekerim var. 1 su bardağı kadar sütüm var. 2 yemek kaşığı kadar kakaom var. Böyle bol kakaolu bir kek olacak. Ve yarım su bardağı kadar da yine sıvı yağ kullanacağım. Bu malzemelere videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabileceksiniz. Ayrıca blogumda da olacak. lalecerom.com'da da olacak malzemeler. Şimdi kekin yapımına geçelim. Öncelikle ben tepsimi yağlayacağım ve unlayacağım. Bundan daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Bu kekimin daha kolay çıkmasından ziyade daha güzel kabarmasını sağlayacak. Kenarlarından keki tutmayacak tepsi ve kekim daha güzel kabaracak. Tepsimin her yerini yağlıyorum. Güzelce. Bu arada bu kekin aşk acısına iyi geldiğini söylüyorlar. Ben söylemiyorum, söylüyorlar. Yani siz iyisinizdir de hani böyle arkadaşınız vardır, aşk acısı çekiyordur, sevgilisi terk etmiştir. Ya da kendini terk etmiştir, gururundan dönemiyordur falan gibi durumlar varsa söyleyin bu keki mutlaka yapsın. Çok işe yarayacak. Hele yanında kahveyle falan böyle gerçekten hemen iyi gelecektir. Siz değil arkadaşınız. Tepsimi yağladım ben o ara. Kenarları özellikle önemli ki kekim güzel kabarsın. Kekin güzel kabarması için, güzel olması için yani tüm malzemenin oda sıcaklığında olması olmazsa olmaz. Yumurta, süt. Bunlar yani dolapta olacak ürünleri önceden çıkartırsanız oda sıcaklığında olursa daha güzel bir kek elde edeceksiniz. Tepsimi yağladım. Biraz daha yağladım. Şimdi unlama aşamasına geçiyorum. Şöyle tepsimin her yerine gelecek şekilde unluyorum. Hatta şöyle kenarlarını da unlayacağım. Şöyle vurarak vuruyorum. Çok fazla ses çıkıyor video için. Ama yapacak başka bir şeyim yok. Özür diliyorum. Her yerine gelmesini istiyorum çünkü. Tepsim tamam. Yani borcam. Tepsi diyorum ama borcam kullanıyorum. Şimdi kekimin artık ana kekimi yapmaya geçiyorum. Önce yumurtalarla şekeri köpürene kadar güzelce çırpacağım. Yumurtalarımı kırıyorum. İyice köpürecek. Onları mikserle çırpacağım. Ardından da kuru malzemeleri. Tabii bundan sonra daha sıvı malzemelerim var. Yağ, süt, onları ekleyeceğim. Ardından da kuru malzemeleri ekleyeceğim. Ve hepsini güzelce homojen bir kıvam elde edene kadar karıştıracağım. Elimi bir silmem lazım. 5 yumurtamı kırdım. Bir su bardağı, bu böyle bir bardak ama ölçtüm ben. Tam bir su bardağı kadar malzeme alıyor. Evde düz, klasik su bardağı yok. Böyle antin kuntin şeyler. Şimdi bunu güzelce köpürene kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekeri çırptım. Şimdi
Şimdi diğer sıvı malzemeleri ekleyeceğim. Bir bardak sütüm vardı. Sütümü ekliyorum öncelikle. Ardından bir bardak kadar sıvı yağ. Ve bunları yine güzelce karıştırıyorum. Mikserle çırpıyorum. Sıvı malzemelerim karıştı. Sıvı malzemelerim tamam. Şimdi artık kuru malzemelere geçeceğim. Kuru malzemeleri isterseniz ayrı bir kapta da güzelce böyle karıştırıp ondan sonra ekleyebilirsiniz. Ben şimdi hepsini ekleyeceğim. Bir bardak unum, 3 yemek kaşığı kakao, 2 paket vanilya, 1 paket kabartma tozum. Hepsini ekliyorum. Bunları elemenizi öneririm. Eleyerek eklerseniz kabarması daha iyi olacaktır. Ben kendime çok güveniyorum çünkü bu halde de kabaracak kekim. Unu, 3 yemek kaşığı kakaoyu, 1 paket kabartma tozu, 2 paket vanilya. Şimdi bunları karıştıracağım. Homojen bir kıvam elde ettim. Aslında önerilen şu, kuru malzemeleri kattıktan sonra kekinizi böyle çok da fazla çırpmamak gerekiyor. Çok da fazla onunla oynamamak gerekiyor. Hatta mümkünse, tabii bu kek için çok mümkün değil ama kuru malzemeleri koyduktan sonra şöyle sadece spatula ile bir karıştırmak gerekiyor. Böyle yaptığınızda kekinizin daha iyi kabaracağını söylüyorlar. Ben şimdi kekimi artık önceden yağladığım, unladığım cam kalıbıma alacağım. Bundan almak biraz zor çünkü şu cam çok ağır. Bunu alıyorum. Ben bunu bu haliyle yemeyi çok seviyorum. Hatta bunda kalanı böyle sıyırmaya bayılıyorum. Cam kalıbıma hiç de ziyan etmeden kalan hepsini spatulayla böyle kazıyarak aldım. Şimdi bunu ben fırına götüreceğim. O fırındayken de sosuma geçeceğim. Çok güzel kokuyor. Aşk acısına geldiğini söylemiş miydim? Bu arada. Evet. Şimdi kekim hazır. Şöyle masaya bir iki kere sert vuracağım. Yine çıkan sesten dolayı özür diliyorum. Belki müziği orada biraz arttırırız. Çünkü böyle içindeki hava kabarcıklarının çıkmasını istiyorum. Onlar kekimin kabarmasını engelleyecek. Çok güzel sesimizi de çıkarttığımıza göre artık fırına gidebiliriz. Ben şimdi bunu önceden ısıttığım 180 derecelik fırına vereceğim. 35-40 dakika kadar pişecek fırında. O pişerken de ben sosuma geçeceğim. Şimdi ben bunu fırına veriyorum. Şöyle. Evet, kekimi fırına verdim. Şimdi kekimin böyle ıslak ıslak olmasını sağlayacak sos malzemelerine geçiyorum. Onun için de buradaki sos malzemelerin hepsini bu kapta önceden karıştıracağım. Sonra ocağa gideceğim. Burada zaten bir bardak kadar sütüm, yine bir bardak kadar şekerim, yarım su bardağı kadar sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı kadar da kakao. Bunlar sosum için kullandığım malzemeler. Burası da böyle bir bulaşık yığını. Burada güzelce karıştırıyorum sosumu. İyice yediriyorum. Sonra ocağa götüreceğim. Ocakta zaten böyle birazcık bir kaynamaya noktasına gelene kadar tutacağım. Kaynatmayacağım. İçindeki şeker bir erisin istiyorum sadece. İyice karıştırdım. Ve ocağa gidiyorum. Şimdi ocağa gideceğim. Bunu dediğim gibi kaynama noktasına gelene kadar tutacağım. İyice karıştıracağım. Ondan sonra kekimi alacağım fırından. Sosumu alacağım. Kekimin böyle bir ilk sıcağı gidecek. Belki 5 dakika kadar bekleteceğim onu. Sosun da yine sıcak olacak. Ve sonrasında devam edeceğiz. Ben kekimi fırında
fırından aldım. Kekim fırındayken o ara sosumu da hazırladım. Şimdi ikisini birden alacağım ve güzelce onları birleştireceğim. Kekimi şöyle alıyorum. Kekim halen sıcak. Kekim sıcakken sosunu koyacağım. Sosumu da alıyorum. Kekimin böyle sadece bir 5 dakika kadar soğuması, yani soğumasının ilk sıcağına gitmesini bekledim. Çünkü kekim de sıcak olacak. Sosum da sıcak olacak. Şu kokuları alsanız aşk acısıymış, okul stresiymiş, hiçbirisi kalmayacak, emin olabilirsiniz. Ben şimdi kekimi sıcakken kesiyorum. Büyük büyük dilimler yapıyorum. Çünkü ancak. Evet. Kekimi kestim. Şimdi sosumu güzelce üzerine dökeceğim. Sosum da böyle çok güzel kıvamlı bir sos oldu. Kekim de sıcak. Sosum da sıcak. Ben böyle ne pişerse pişsin, yemek olsun, tatlı olsun, kek olsun hiç fark etmez. Yeni çıkmış haline bayılırım. Yani o soğuk yenmesi gereken bir şey bile olsa, zeytinyağlı bile olsa sıcak sıcak dumanı üzerinde yemeyi çok severim. Sosumu güzelce her yerine gezdirdim. Mis gibi kokuyor. Biraz soğuduktan sonra isterseniz Hindistan ceviziyle, isterseniz eğer sıkıntınız biraz daha büyükse dondurmayla servis yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu Hindistan ceviziyle servis edeceğim. Şöyle sosumu da iyice çeksin diye gezdiriyorum. Hemen servis tabağına almayacağım çünkü biraz çekişmesi lazım. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Bence kesinlikle deneyin. Bu kokuyu alın, tadına bir bakın derim. Kafanıza takılan herhangi bir soru varsa videonun altındaki yorum bölümünde sorabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun, hoşça kalın.